Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu bebek ve çocuk süveterinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Süveterin adı Aras Süveter. Öncelikle bu modeli benimle paylaşan ve sayılar konusunda da yardımlarını esirgemeyen Instagram'dan sevgili arkadaşım Çınar Yumak'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi kullandığım malzemeyi söyleyerek başlayayım. Bir bebe yünü kullandım. 100 gramında şöyle göstereyim, bakın 250 metre olan anti peeling özellikle bir bebe yünü. Oldukça güzel, yumuşacık, örgülerde de çok hoş duran bir ip. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullandım ben. İpin kalınlığı 4 numaraya da uygun. Elinizin tercihine göre 3,5 ya da 4 numarayla örebilirsiniz. Süveterin ölçülerinden de bahsedeyim. Beden genişliği 28,5-29 santimetre kadar. Beden boyu da omuzdan etek ucuna kadar 34 santimetre civarında. Bu ölçüleriyle 1-2 yaş çocuklar için uygun bir beden olmuş oldu. Ben bu ölçü için 125 gram ip kullandım. Yani bir yumaktan biraz daha fazla ip kullanmış oldum. Siz daha küçük ya da daha büyük örgüler yapacaksanız ona göre ip miktarınız değişebilecektir. Kısaca yapılışından da bahsedeyim. Ön ve arkayı iki parça halinde ördüm. Etek ucundan 2 düz 2 ters lastikle başladım ön parçaya. Orta kısımda bakın burgudan ve lastikten oluşan bir kısım var. Kenarlar düz örgü. Bu şekilde örmeye devam ederek kol evine geldim. Kol evinde kenarlardan kademeli olarak lastik başlattım. Aynı zamanda burgular devam etti. Bu esnada yaka kesimine de başladım ve yeterince kestikten sonra ön parçayı tamamladım. Arkası ise bakın yine lastikle başladıktan sonra düz örgüyle devam ettim. Kol evine geldiğimde yine kademeli olarak lastiğe geçiş yaptım ve yeterli uzunlukta ördükten sonra arkayı da bitirmiş oldum. Omuzları örerek birleştirdim. Yanları dikerek ve örgüyü tamamlamış oldum. Oldukça güzel ve kullanışlı bir örgü oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yapmak istersiniz. O zaman gelin birlikte yapılışına başlayalım. Evet, örgüye başlıyorum. İpim 100 gramı 250 metre olan anti peeling özellikle bir bebe yünü. Şiş numaram 3,5 numara. Önce ön parçayı öreceğim. 82 ilmek alarak başlıyorum. Şöyle ipimden biraz ayırıyorum ve dilediğimiz yöntemle 82 tane ilmek alıyoruz. Evet, ilmekleri aldım. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz ve lastik örmeye başlıyoruz. 2 düz 2 ters lastik öreceğiz. Şimdi örgü boyunca kenar ilmeklerimiz de şöyle olacak. İlk ilmekleri örmeden alıyorum. Son ilmekleri ters öreceğim. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 düz örerek başlıyorum lastiği. Ardından 2 ters. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde devam edelim sona dek. Sıra sonundayım. 2 ters örüyorum ve kenar ilmeğe geliyorum. Onu da bakın ters öreceğim. Dediğim gibi sıra sonundaki kenar ilmeklerimizi ters öreceğiz ve ilk ilmeklerimizi örmeden alacağız. Şimdi bu şekilde biraz lastik örmeye devam edelim. Düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters gelmesine dikkat edeceğiz. Onun dışında klasik lastik örüyoruz. Evet, lastiği ördüm. Şöyle bakın, şu düz ilmekleri sayarsam toplamda 13 sıra oldu. Uzunluğu da yaklaşık olarak 4 santimetre. Siz lastiği istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi model kısmına başlayalım. Şöyle ben bakın ayraçlarla ilmekleri işaretledim. Ne yaptım hemen kısaca özetleyeyim. Her iki taraftan 24 ilmek saydım. Bakın bu baştan 24 ilmek saydım ve sarı ayracı yerleştirdim. Diğer taraftan da 24 ilmek saydım ve bir tane sarı ayraç yerleştirdim. Bu kenarlarda kalan 24 ilmek ortada uygulayacağımız burgulu modelin kenarlarında kalan düz ilmekler olacak. Şimdi ortadaki kısma gelirsek de
2 tane burgumuz olacak her iki tarafta. Bu işaretlediğimiz sarı ayraçlardan sonra her iki tarafta da 2 ilmek sayarak birer tane kırmızı ayraç taktım. Bu kırmızı ayraçlar burgu ilmeklerimizin sınırlarını gösteriyor olacak. 6 ilmekten oluşuyor burgumuz. Bakın bu kırmızı ayraçtan 6 ilmek saydım. Bir tane daha ayraç yerleştirdim. Burada burgu yapacağız. Diğer tarafta da yine kırmızı ayraçtan 6 tane ilmek işaretleyip bir tane kırmızı ayraç işaretledim. Ortadaki kısımda 2 düz 2 ters lastik şeklinde devam edecek. Şimdi ben daha iyi anlaşılması için bu ayraçları yerleştirdim. İlk 1-2 sırada zaten model ortaya çıktıktan sonra zaten ihtiyaç duymayacaksınız. İlk başta dilerseniz siz de bu şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi kenarlar dediğim gibi düz örgü olacak. İlk işaretlediğim sarı ayraca dek düz örüp geliyorum. Evet, 24 tane ilmeği düz ördüm. İlk işaretlediğim noktaya geldim. Şimdi burada bakın 2 tane ters örüyorum. Bu kırmızı ayraca kadar olan noktada 2 tane ters ilmeğimiz var. Sonra burada ben ayraçları çıkarıyorum. Siz dilerseniz model belli olana dek birkaç sıra daha tutabilirsiniz. Bu 2 tane tersten sonra şimdi burası benim bir sonraki ayraca kadar olan 6 ilmek, dediğim gibi burgu ilmeklerim. Onları düz örüyorum. Evet, oraya geldim. Yine çıkardım bu ayracı da. Şimdi 2 düz 2 ters şeklinde öreceğim bu kısmı. Bir sonraki ayraca dek olan kısmı. En son burgu ilmeklerimiz düz olduğu için terse başlıyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. En son bakın yine 2 tane ters örerek kırmızı ayraca geldim. Burası yine benim burgu ilmeklerim. 6 tane düz örüyorum. Ardından 2 tane ters örerek sarı ayraca ulaşıyorum. Bundan sonraki kısım yine düz ilmekler olacak. Düz örerek sıranın sonuna geliyorum. Son ilmeği ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimizi düz ters olmalarına uygun olarak öreceğiz. Dolayısıyla kenardaki 24 ilmeğimiz ters olacak. Tersle başlıyorum. ...24 ilmeği ters ördüm. Şimdi 2 tane arada düz ilmeğimiz var. Sonra 6 tane burgu ilmeklerimiz ters. Bir sonraki burgu ilmeklerine dek aradaki ilmeklerimiz 2 düz 2 tersti. Orayı örelim. 2 düz 2 ters. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, onları bitirdim. Bakın 6 tane burgu ilmeklerine geldim. Onları ters örüyorum. Sonra arada 2 düz var. Ardından diğer ilmeklerimiz yine ters. Sırayı tamamlıyoruz. Evet, şimdi tekrar örgünün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde yine ilmeklerin düz ters olmasına dikkat ederek öreceğim.
Bu şekilde 2 sıra daha öreceğim. Yani bir ön bir arka sıra daha öreceğim. Bakın şurada burgu ilmeklerimiz. Arada 2 düz 2 tersler. Birkaç sıra sonra daha belirginleşecek. Bu sırayı da örüyorum. Dediğim gibi bu sırayı ve bir sonraki ters sırayı da öreceğim. İlmekleri düzse düz, tersse ters olacak şekilde. Evet, 2 sıra daha ördüm. Şu an lastikten sonra toplam 4 sıra örmüş olduk. Şimdi 5. sıradayım. Baştan düz olan 24 tane ilmeği ördüm. 2 tane ters ilmeğe kadar geldim. O 2 ters ilmeği de örüyorum önce. Şimdi bakın sırada 6 tane burgunun ilmekleri var. Düz ilmekler. Şimdi bu sırada ilk burguyu yapacağız. Burgu için ben şöyle bir bakın aparat kullanacağım. Dilerseniz siz aparat olmadan da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorum. 6 ilmekti burgumuz. İlk 3 tane ilmeği aparatı alarak şöyle arkada bekletiyorum. Önce arkadan gelen bu 3 ilmeği örüyorum. 1 2 3. Sonra ayırdığım bu 3 ilmeği tekrar şişe alıyorum ve onları örüyorum. Yani 3 3 yer değiştirmiş olduk ilmekleri. Bu da bize burgu modelini oluşturuyor. Onları da ördüm. Bakın görüntüsü şöyle oldu. Burgumuz oluştu. Şimdi aradaki lastik ilmekleri 2 ters 2 düz. Onları örelim. Bir sonraki burgu noktasına gelelim. Evet, geldim bakın oraya. Yine aynı şeyi yapacağım. İlk 3 tane ilmeği aparata alıyorum. Arkada bekletiyorum. Sonraki 3 ilmeği önce örüyorum. Ardından aparatta bekleyen 3 ilmeği şişe alıyorum ve onları da örüyorum. Evet, bu taraftaki burguyu da yaptık. Şimdi 2 ters ilmek var. Onları ördüm. Kalan ilmeklerimiz sıra sonuna dek düz. Evet, sırayı tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Bakın burada bir tane burgumuz. Arada lastik ilmeklerimiz. Sonra ikinci burgumuz. Şimdi bu şekilde bir miktar daha örelim. Burgunun ikinci sırasına dek. Ben o kısmı öreyim. Şu an bu ördüğümüz sırayı bir sayarak toplam kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Ve ikinci burguyu birlikte yapacağız. Evet, burgu sırasından sonra 7 sıra daha ördüm. Bakın artık model çok net bir şekilde görünüyor. Kenarlarda burgularımız, ortada da 2 ters 2 düz ilmeklerimiz. Şimdi burgu sırasında sayarsam toplam 8 sıra olmuş oldu. 8 sırada bir burgu yapacağız. Bu sıra yine burgu sırası. Yine birlikte yapalım bir kez daha. 2 tane tersi de ördüm. Baştan düz ilmekleri örmüştüm. 2 tersi de ördüm. Şimdi burgu ilmeklerindeyim. Yine aynı şeyi yapacağız. İlk 3 ilmeği alıyorum. Arkada bekletiyorum. Sonraki 3 ilmeği örüyorum. Ardından aparata aldığım ilmekleri tekrar şişe alıp onları da örüyorum. Evet, burguyu yaptık. Bakın burgu aralığı da bu şekilde görünmüş oldu. Şimdi aradaki lastik ilmeklerini örelim. Evet, ikinci burgu ilmeklerine geldim. Aynı şeyi hızlıca bir kez daha yapalım. Burguyu yaptık. 2 ters ilmeğimizi örüyoruz ve ardından kenardaki düz ilmeklerle birlikte sırayı tamamlıyoruz.
Şimdi bu ördüğümüz sırayı bir sonraki burgunun yine ilk sırası olarak düşüneceğiz ve 7 sıra daha öreceğiz bu sıradan sonra. 8 sıra olduğunda bir sonraki burguyu yapacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kol evine kadar bu şekilde öreceğiz. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, örgüyü örmeye devam ettim. Kol evine de geldim. Bakın görüntüsü şu an için böyle. Modelimizde böyle görünüyor. Şu an için olduğum noktanın uzunluğunu paylaşmak istiyorum. Lastik dahil toplam uzunluğum yaklaşık 22 santimetre kadar oldu. Şimdi bu 1-2 yaş için uygun bir uzunluk. Siz öreceğiniz yaş grubuna göre bu uzunluğu belirleyip ona göre örebilirsiniz. Burada şimdi arkayı da aynı uzunlukta öreceğimiz için bu sıra sayısı önemli. Evet, ölçtük ama ölçmeden kaynaklı 1-2 sıra hata olabilir. Ondan etkilenmemek için ben şöyle bakın kenardaki kenar ilmek sayılarını buluyorum. Şu ana dek ördüğüm, bakın buradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bütün bu kenar ilmek sayılarını sayıp not alıyorum. Arka parçayı örerken de aynı sayıda örmeye özen gösteriyorum. Benim için şu an bu kenar ilmek sayısı 37 oldu. Siz de kendi durumunuz için onu sayarak not alabilirsiniz. Şimdi bu noktada artık koldan sonraki kısma başlıyoruz. Burada kol kesimi yapmayacağız. Kol kesimi yerine lastik başlatacağız ve lastikle örgünün büzülmesini sağlıyor olacağız. Şimdi bakın kenar ilmeğini aldıktan sonra bu sırada, ilk sırada şöyle yapıyorum. 1, 2 düz, arkasından 2 ters. Sonra tekrar 2 düz, arkasından 2 ters. Bakın kenar ilmeğini saymazsam toplam 2, 4, 6, 8 tane 2 düz 2 ters lastik başlatmış oldum. Sonra devam ediyorum. Kalan kısmı yine düz öreceğim. Bu sıra bakıyorum burgu sıram. Burgularımı yapacağım. Sondaki 9 ilmeğe kadar geleceğim. Evet, sonda bakın 9 ilmek kalana dek ördüm. Şimdi aynı şeyi bu tarafta yapacağız. 2 tersle başlıyorum. Ardından 2 düz. Tekrar 2 ters. Tekrar 2 düz. Ve kenar ilmeğe geldim. Onu da ters örerek sırayı bitirdim. Şu an her iki taraftan 8 tane ilmek lastik başlamış olduk. Şimdi arka sırayı yine ilmekleri düz ve ters olmalarına dikkat ederek örelim. Evet, arka sırayı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bakın lastiğimiz belirginleşmeye başladı. Şimdi bu 8 tane lastik ilmeğine 4 tane daha ilave edeceğim bu sırada. Kenar ilmeğinden sonra bakın zaten 8 tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 8 taneyi bir önceki sırada zaten başlatmıştık. Şimdi 4 tane daha ilave edeceğim. Bakın bu kısım düzdü. 4 tane daha lastik ilave ediyorum. Yani 2 düz, 2 ters. Toplam şu an lastik ilmek sayımız kenar ilmeği hariç 12'ye çıktı. Şimdi devam ediyorum. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Evet, sıranın sonunda 13 ilmek kalana dek ördüm. Şimdi burada yine 2 tersle bakın lastik şurada bitmişti bir önceki sırada. Ondan sonraki 4 ilmeğe kadar yani örmüş oldum. Burada yine 2 tersle başlıyorum. Ardından 2 düz örüyorum. Böylece 4 tane daha lastik ilmeğini ilave etmiş oldum. Sonra diğerlerini de örmeye devam ediyorum. Evet, arka sıra yine düz ters ilmeklere dikkat ederek örelim. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Bir kez daha yapacağız aynı uygulamayı. Kenar ilmeğinden sonra lastik ilmeklerimizi örüyoruz önce. 12 taneyi örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Bunlar zaten şu ana dek oluşturduğum lastik ilmekleriydi. 4 tane daha ekleyeceğim. 16 tane olacak. Yani 2 düz, 2 ters. Evet, devam edelim. Yine diğer tarafta da aynı şeyi yapacağız. Evet, sıra sonunda 17 ilmek kalana dek ördüm. Bunun 13 tanesi zaten lastikti, bakın. 4 tane daha ilave etmiş olacağım. Terste başlıyorum yine. 2 ters, 2 düz. Bu 4 ilmeği ilave ettikten sonra kalanları zaten lastik ilmeklerim. Onları düz ters olmasına göre örüyorum. Aynı şekilde arka sırayı da tamamlayıp bir sonraki ön sıraya geliyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bakın lastiğimiz kademeli olarak içeriye doğru devam ediyor. Şimdi 4 ilmek daha ekleyeceğiz bu sırada. ...16 tane lastiği ördüm. Şimdi 4 tane daha ekliyorum. 2 düz, 2 ters. Kenarda bakın sadece 3 tane düz ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine sırayı tamamlayalım. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağım. Önce oraya gelelim. Evet, bakın 3 ilmeği ördüm. Buradaki tersten sonra buradaki lastik ilmeklerine zaten 4 ilmeğim kaldı. Onları da yine lastiğe çeviriyorum. Önce 2 ters, sonra 2 düz. Yine devam ediyoruz. 2 ters, 2 düz şeklinde. Yine bu sırayı ve arka sırayı tamamlayalım. Evet, tekrar ön sıradayım. Bu sırayla birlikte artık yaka kesimlerine başlayacağız. Burgu sırasındayım. Hem burguyu yapacağız hem yaka kesimini başlatacağız. Şimdi yine lastik ilmeklerini kenardan örüyorum. Evet, lastik ilmeklerini ördüm. Bakın bu 3 tane düz ilmeğe geldim terslerden önceki. Onların da yine bir tanesini örüyorum. Diğer ikisini de şimdi kesme yapacağım. Örgünün sağ tarafında olduğum için sağ kesme yapıyorum. Bakın bu ikisini önden birlikte alarak kesiyorum. Şimdi yaka kesimine bu tarafta başladık. Sırada burgu ilmeklerimiz var. Onları yapıp ardından yakanın ortasındaki ayrımı da yapacağız. Önce burgumuzu yapalım. Burguyu yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın 2 tane ters ördükten sonra bakın şimdi şu ortada 4 tane düz çubuğumuz var. Bu 4 çubuğun ortadaki 2 tanesi ve aralarındaki 2 ters ilmek. Yani şöylece bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu 6 ilmeği yine bir burgu şeklinde uygulayıp yakanın tam ortasını burada ayıracağım. Şimdi onun için şöyle yapıyorum. 2 düz örüyorum. 2 tersi de örüyorum. O ortada bu işlemi yapacağım. Bakın 6 tane ilmeğe geldim. Orada yine bir burgu yapacağım. 1, 2, 3 taneyi aldım. 3 taneyi düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın şimdi burası bizim orta noktamız oldu. Diğer 3 ilmeği şöyle takayım önce. Bu ara tam bizim orta noktamız. Onu takip edebilmek için şöyle bir ayraç şimdilik takayım. Diğer 3 taneyi örüyorum. Şimdi sol tarafa geçtik. Omzun sol tarafını önce yakanın daha doğrusu öreceğiz. Bu tarafı bitireceğiz. Sonra bu tarafa tekrar geri geleceğiz. Şimdi devam ediyorum. Buradaki kesmemizi de yapalım. Ondan önce burgu ilmeklerine geldik. Önce burguyu yapıyorum. Burguyu yaptım. Aradaki 2 ters ilmeği ördüm. Ve buradaki 3 tane düz. Bakın tersten önceki 3 düze geldim. Şimdi burada yine kesmemi yapacağım. Dediğim gibi sol tarafta olduğumda sola kesme yapıyorum. Onun için ilmeklerimi şöyle çeviriyorum. Ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Şimdi bakın bu kesmeleri ortadaki model kısmını bozmamak için burguların hemen yanındaki bu 2 ters ilmeklerin
sağında ve solunda yapacağız. Yani kenarda kalan düz ilmekler kısmında yapacağız ki ortadaki bu kısım, model kısmı bozulmasın. Şimdi kalan ilmekleri yine düz ters olmalarına dikkat ederek örüyorum. Evet, ön yüzü tamamladık. Arka yüzü de yine örelim. Burgu ilmeklerine geldim. Onları ters örüyorum. Sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve bir tane de kenar ilmeği. Bakın bu işaretlediğimiz orta noktaya geldik. Buradan geriye dönüyorum. Dediğim gibi şu an sol tarafı öreceğiz önce. Ve her ön yüzde bir tane yaka kesimi yapacağız. Bakın ilk ilmeği aldım. Devam ediyorum örmeye. 2 tane düz. Sonra 2 ters. 2 düz. 2 ters. Burgu ilmeklerine geldim. 6 tane düz örüyorum. Ardından 2 ters örüyorum ve kesme noktamdayım. Burada yine ilk 2 ilmeği yönlerini düzeltiyorum ve keserek alıyorum. Kalan ilmekleri yine düz ters olmalarına dikkat ederek öreceğim. Bu şekilde her ön yüzde burgunun hemen bitimindeki bu 2 ters ilmekten sonraki ilk 2 ilmeği keserek yaka kesmelerine devam edeceğim. Bu işlemi ne kadar yapacağımı tamamladığımda söyleyeceğim size. Evet, kesmeleri yapmaya devam ediyorum. Arada görüntüsünü bir kere paylaşmak istedim sizinle. Bakın, kesme yaptığımız ilmek şurada. Görüntüsü şöyle görünüyor. Bir düz ilmek şeklinde. Onun dışında diğer kısımlar aynı şekilde modele göre devam ediyor. Yine modele göre 8 sırayı tamamladığımda burguyu yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Diğer 2 düz 2 ters ilmekler de aynı şekilde devam ettiriliyor. Şimdi bu görüntüyü elde edebilmek için arka yüzlerde diğer ilmekleri zaten biliyoruz. Düzleri tersleri durumlarına göre öreceğiz. Ama bakın sadece bu kesme yaptığım ilmeğin ön yüzden hep düz görüntüsünü, bu görüntüyü sağlayabilmek için buna dikkat edin lütfen. Arka yüzde bu ilmekleri ters örüyoruz. Kesme yaptığımız ilmekler. Ön yüzde düz örerek kesiyoruz. Arka yüzde ters örüyoruz ki şu görüntüyü elde edebilelim. Evet, bu sayede kesmelere devam ettikçe bu yakanın V şeklinde açıklığı oluşacak ön yüzde. Sol tarafı tamamlayacağım. Gerekli olduğu kadar kesme yaparak. Ondan sonra sağ tarafa geçeceğim. Ben kesmeleri tamamlayayım. Dediğim gibi kaç defa kestim ya da kaç ilmeğe ulaştım o bilgiyi sizinle paylaşacağım. Evet, yaka kesmelerine şişte 26 tane ilmek kalana dek devam ettim. Başlangıçta 82 ilmeğimiz vardı. Bunu ikiye böldüğümüzde sol tarafa düşen ilmek sayısı 41 ilmek yapar. Dolayısıyla 41 ilmekten 26 ilmeğe kadar kesme yapmış oldum. Yani toplam 15 kere kesme yaptım. Bakın kesme noktası bu şekilde görünüyor. Şimdi kesmeleri bir önceki sırada tamamladım. Şu an ön yüzdeyim. Artık kesme yapmayacağım. Burada bakın burgu ilmeklerini de geçtim. Bu kesme yaptığım ilmeğe de geldim. Bu ilmeği bundan sonra bir miktar daha öreceğim. Bu koldan sonraki kısım şu an için yeterli değil. 1-2 santimetre daha öreceğim. O süreçte bu tek ilmeği yine devam ettireceğim düz ilmek olarak. Yani önde düz, arkada ters örmeye devam edeceğim bu ilmeği. Şimdi düz ördüm önde. Hani sonrasındaki lastik sıralamasına bakmayın. Bu ilmek ondan bağımsız bir şekilde düz devam edecek. Sonra arada ne var? Bakıyorum, bir tane ters ilmek var. Ardından 2 tane düz var. Bu şekilde ön yüzü bitiriyorum. Arka yüzde de yine o ilmeğe de gelelim önce.
Evet, geldim. Bakın o ilmekteyim. Onu arka yüze ters örüyorum. Sonra diğer ilmekleri olduğu gibi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bakın omuz genişliğimiz bu kadar oldu. Bundan sonra bu ilmeklerle devam edeceğiz. Şöyle ölçeyim, yaklaşık olarak uzunluğunu söyleyeyim size. Genişliğini omuzun. Yaklaşık bakın 8,5 santimetre kadar. Şimdi kaç sıra daha bu şekilde öreyim. Şu kol kesiminden itibaren uzunluğumuz bir 13-14 santimetre olsun. Bakın şu an 12 santimetre. 1-2 santimetre daha örüp ondan sonra bu sol tarafı tamamlayacağım. Evet, 26 ilmekle biraz daha örmeye devam ettim. Bir burgu kadar daha ördüm. Bakın şu an bu kol lastiğini başladığımız noktadan itibaren 13 santimetre oldu. Toplam uzunluk da yaklaşık 34,5-35 santimetre kadar oldu. Şimdi burada ipi kestim ve bu sol parçayı bitirdim. Eğer burgu sayısı olarak vermem gerekirse onu da vereyim. Bakın şu yaka ayrımına, ortadaki ayrıma kadar şöyle bütün olarak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir de baştaki yarım 8,5 burgu var. Buradan sonra da bakın tam o burgu şurada yapmıştık. Sonrasında da 1, 2, 3, 4, 4,5 burgu diyebilirim. Burada 6 sıra olmuş burgu. Bu şekilde bu sol tarafı bitirdim. Şimdi sağ taraftan devam edeceğim. Evet, sol tarafın ilmeklerini bu şekilde bir ilmek tutucuya aldıktan sonra sağ taraftan devam edeceğim. Eğer elinizde bu şekilde bir ilmek tutucu yoksa bir ip parçasına da geçirebilirsiniz. Şimdi ipi şöyle arka yüzden, bakın ön yüzü bu sırasını örmüştük bu tarafın. Arka yüzden iç kısmından şöyle bağladım buraya ve örmeye başlayacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmek bir ters ilmek, o nedenle ters örerek başlıyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. İlmekleri olduğu gibi öreceğiz önce bu yüzde. Ön yüzdeyim. Bu kesme yapacağım noktaya kadar, yani burgunun yanındaki iki ters ilmekten önceki iki düz ilmeğe kadar örüyorum. Evet, geldim. Bakın burası burgumuz. Arada iki tane ters ilmek var. Ondan sonraki iki düz ilmekteyim. Şimdi bu iki düz ilmeği sola kesme yaparak keseceğim. Nasıl da sola kesmemiz? Sağ kesmemiz. Önden bakın bu iki ilmeği birlikte alarak sağ tarafa doğru kesme yaptım. Şimdi devam ediyorum. Burgu ilmeklerini de örüyorum. Ardından lastik ilmeklerimiz var. Son 3 ilmekteyim. 2 tanesi düz. Son ilmek kenar ilmeği olduğu için ters örüyorum. Bu şekilde öreceğiz kenar ilmeklerinin düzgün durması için. Arka yüzde yine ilmekleri olduğu gibi sadece neye dikkat edeceğiz? Kesme yaptığımız ilmeği ters öreceğiz. Oraya gelelim, onu da göstereyim. Evet, bakın o ilmeğe geldim. Kesme yaptığım ilmek, onu arka yüzde ters örüyorum ki ön yüzde yine o düz ilmek görüntüsünü elde edebilelim. Diğer ilmekleri zaten düz ve ters olmalarına uygun olarak örüyoruz ve sırayı tamamlıyoruz. Arka sırayı tamamladım. Bakın ön sıradayım tekrar. Yine aynı noktada, yani bakın şurada burgunun yanında iki tane ters ilmeğimiz var. Onun yanındaki iki ilmekte yine kesme yapacağım. Hangi ilmeklere denk geliyorsa fark etmez. Sağ kesme yapacağız. Bir kez daha oraya kadar gelip göstereyim. Sonra ben devam edeyim. Evet, bakıyorum. 2 tane ters ilmeğimden sonraki 2 ilmek. Bu 2 ilmeği yine şöyle şişimi önden geçirerek sağa doğru kesme yapıyorum.
ve diğer ilmekleri olduğu gibi örmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde bu ilmeği yine düz ilmeği koruyarak önde düz keserek arkada da ters örerek kesmelerimize devam edelim. Diğer tarafta olduğu gibi 26 ilmek kalana kadar keseceğim. Ardından da aynı noktaya gelene kadar uzunluk olarak şu kısım kesmeden öreceğim ve ipimi keserek bu sağ tarafın omzunda bitirmiş olacağım. Evet, anlattığım şekilde bu omuzu da tamamladım. Ardından ilmekleri yine bir ilmek tutucuya aldım. Ben ilmekleri kapatmadım çünkü arkayla örerek birleştireceğim. Eğer siz dikerek birleştirmek isterseniz bu ilmekleri kapatarak o şekilde tamamlayabilirsiniz ön parçayı. Evet, ön parçayı şimdi kenara alıyorum. Arkaya başlayacağım. Şişe ilmeklerimi aldım. Toplamda 76 tane ilmek aldım arka için. Ön için 82 idi. Arkayı 76 ilmekle öreceğiz. Aynı şekilde 2 düz 2 ters lastik örerek başlayacağız. Ondan sonraki kısım düz devam edecek. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2 tane düz örerek başlıyorum. Ardından 2 ters şeklinde devam ediyorum. Yine kenar ilmeklerini de aynı öreceğiz. Sıra sonunda ters öreceğiz. Sıra başında örmeden alacağız. Bu şekilde lastiği örelim önce. Evet, lastiği ördüm. Şimdi üst kısımda düz örgüyle devam edeceğiz. Bütün ilmekleri düz örüyorum artık. Bu şekilde düz örerek önden, yani ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak. Bu şekilde örerek bu kol evindeki lastik başlatacağımız noktaya kadar gelelim. Evet, arka parçayı da kol evine gelene dek düz örgüyle bakın ördüm. Şimdi burada yine bu ön parçada olduğu gibi lastik, kademeli lastik geçişini yapacağız. İlk sırada şöyle başlıyorum. Kenardan 1, 2, 3 tane ilmek düz. Sonra 2 ters. Devam ediyorum. Bir kez daha yapacağım. 2 düz, 2 ters. Şu an toplam 9 tane ilmeği lastiğe dönüştürdüm. Devam ediyorum sıra sonundaki 9 ilmeğe kadar. Evet, sıra sonunda bakın 2, 4, 6, 9 tane ilmek kalana dek ördüm. Şimdi burada yine lastiğe başlıyorum. Önce 2 ters. Sonra 2 düz. 2 ters. 2 tane düz ve bir tane de kenar ilmeği. Bu tarafta da lastiğe başladık. Şimdi arka sırada bu düz terslere dikkat ederek görelim bütün sırayı. Tekrar ön sıradayım. Şimdi bu ilk sırada başlattığımız 9 tane lastik ilmeğini önce örüyorum. Evet, 9 tane ördüm. Şimdi bu lastik ilmeklerine 4 tane daha ilave edeceğim. 2 düz, 2 ters. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Bunun için son 13 ilmeğe dek öreceğim bu defa. Evet, son 13 ilmeğe geldim. Şimdi burada da yine 4 tane lastik ilmeği ilave ediyorum. Önce 2 ters, sonra 2 düz. Sonra zaten bir önceki sırada başladığım ilmeklere geldim. Onları da düz ve ters olmalarına dikkat ederek örüyorum. Evet, ön sırayı tamamladık. Arka sırayı yine örelim. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Şu ana dek lastiğe dönüşen 13 tane ilmeği ördüm. Yine 4 tane daha ilave edeceğim. 2 düz, 2 ters. Evet, anladık sanıyorum. Aynı şeyi sıra sonunda da yapacağım. Bu şekilde bir miktar lastik ilmeklerini ilave ederek her ön sırada örmeye devam edelim. Evet, bakın kademeli bir şekilde lastik geçişlerine devam ettim. Şimdi en son ortada 10 tane düz ilmeğim kalmıştı. Bu sırada onları da tamamlamış olacağım. Bakın bu taraftan 4 tane ilave ediyorum. 2 düz, 2 ters. Ortada 2 tane düzüm kalıyor. Sonra da 4 tane bu tarafa ilave ediyorum.
Yani 2 ters, 2 düz. Böylece bütün ilmekleri şu an lastiğe çevirmiş oldum. Burada ortadaki bu sıralamanın düzgün denk gelmesi için ilmek sayınızın 4'ün katı şeklinde olması yeterli. Kenarlarda birer tane kenar ilmeğimiz olduğu durumda kalan ilmekler düzgün bir şekilde bu ortada birleşmiş oluyor. Şimdi bütün ilmeklerimiz dediğim gibi lastiğe döndü. Bu şekilde yeterli uzunluk, şu omuz kısmı yeterli uzunluğa gelene dek örelim. Evet, arkayı da ördüm. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Kademeli bir şekilde lastiğimiz başladı. Ve gerekli uzunluğa kadar ördüm. Şunu da belirteyim. Buradaki bu lastiğe başladığım noktadan itibaren sıra sayısı ön parçaya göre 2 sıra eksik. Yani bir ön bir arka sıra olacak şekilde eksik ördüm. Onu da omuz dikişinin biraz arkaya kayık durmasını istediğim için arkayı 2 sıra daha kısa tutmuş oldum. Şimdi burada artık omuzları örerek birleştireceğiz. Bu tekniği de daha önce birçok kez kullandım. Hızlıca şimdi göstereceğim size. Şimdi ön parçada hatırlarsanız omuz ilmeklerimiz 26 ilmekti. O nedenle her iki kenardan 26 tane ilmeği sayarak birer ayraç yerleştirdim. Bu arada kalan ilmeklerimiz de ense ilmekleri olacak ve kesilecek. Şimdi şöyle bakın, tutuyorum. Nasıl birleşmesi gerekiyorsa, daha doğrusu şöyle koyayım, daha anlaşılır olacak. Şöyle bakın, bu omuzları birleştireceğiz. Şimdi ipimiz burada. Tersten yapıyoruz bu işlemi. O yüzden şöyle yapıyorum. Bakın, çeviriyorum. Her ikisinin ön yüzleri dış yüzleri, yani içte kalıyor bakın. İç yüzleri dışarıya geldi. Şöyle tutalım. Şimdi bu ilmekleri birleştireceğim. Daha kolay olması için bu tutucuya aldığım ilmekleri ben başka bir şişe alacağım. Dilerseniz buradan da yapabilirsiniz. Şöyle hemen bir şişe aktarıyorum ilmekleri. Şöyle tutalım karşılıklı. Şişle de yapabilirsiniz, tığla da yapabilirsiniz. Ben şimdi tığla yapacağım. Karşılıklı ilmekleri birleştireceğiz. Bakın, öndeki şişteki ilk ilmeği alıyorum. Arkadaki şişteki ilk ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte şöyle çekerek şişten çıkartıyorum. Şimdi sıra ikinci ilmeklerde. Bakın, bunları aldım. Ördüm, şişten çıkardım ve ilk ilmeğin içinden de geçirdim. Bu işlemi tekrarlayacağız. Birkaç tane daha göstereyim. Bakın, böyle hepsini birden de çekebilirsiniz. Bu şekilde ilmekleri bitirelim. Evet, son ilmeklerdeyim. Onları da şöyle alıyorum. Çekerek bitiriyorum. Bakın, şöyle oldu. Omuz çizgisi. Gayet düzgün, temiz bir dikiş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Buradan bu oluşan ilmekle şimdi ense ilmeklerimizi keseceğiz. Şişime tekrar geçiyorum. Şimdi bakın, sırada gelen ilmek bir düz ilmek. Onu düz örüyorum ve bu ilk ilmekle kesiyorum. Sırada gelen ilmek bir ters ilmek. Ters örüyorum ve bir önceki ilmekle kesiyorum. Yine ters örüyorum, kesiyorum. Bu şekilde ense ilmeklerimizi de keselim.
Evet, bakın ayraçla işaretlediğim 26 tane omuz ilmeğine geldim. Şu bir tane ilmeğim hala fazla. Onu da buradaki bir ilmekle önce bir kesiyorum. Şu an tam olarak 26 tane ilmek kaldı şişte. Şimdi diğer omuzda yine birleştireceğim. Şöyle tutuyorum yine. Bakın yine ters yüzler dışarıda kaldı. Bu ilmekleri de şişe alacağım. Aynı teknikle buradaki ilmekleri de birleştirelim. Evet, son ilmeklerdeyim. Onları da çektim ve bitirdim. Şöyle göstereyim omuzların nasıl olduğunu. Dış görüntüsü bu şekilde, bakın. Evet, şimdi bu ipi keselim. Ve şöyle iç kısımda yürütelim. Yeterince yürüttükten sonra kalan ipi kesebiliriz. Bütün örgüdeki ip uçlarını bu şekilde örgünün iç kısmında yürüterek gizleyebilirsiniz. Şimdi son olarak yan dikişlerimiz kaldı. Onlara bakalım. Evet, yan dikişi nasıl yaptığımı da göstereyim. Öncelikle dış yüzünden dikiyorum. Her iki tarafı yan yana bu şekilde getirip, bakın daha önce de kullandım bu tekniği. Şöyle kenar ilmeklerinin iç çeperlerinden, bakın şöyle şu aralarda. Zaten şunlar kenar ilmekleri, bakın şu ve şu. Onların aralarındaki, bakın şuralarda. Aynı şeyi bir de karşıda göstereyim. Bakın şu bir kenar ilmeği, bu da diğeri, bunların arasında böyle. Bu şekilde dikerseniz hiç örgüde, düz örgüde dikiş olduğu bile belli olmayacaktır. Bakın hiç belli değil. Dikiş var mı yok mu belli bile değil. Evet, bu şekilde yan dikişlerini de yapıp işimizi bitirelim. Evet, yan dikişlerini de bitirdiğimde süveter tamamlanmış oldu. Bakın son halini şöyle paylaşayım sizinle. 1-2 yaş çocuklar için kullanılabilecek. Arkası da bakın böyle. Güzel, kullanışlı, şık bir süveter oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.